Merhabalar, ben Betül Göfteci. Mozaik Tatlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte evdeyiz. Hatay yöresine ait, Antakya mutfağına ait çok güzel bir kabak yemeği yapacağız. Daha önce duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Son yıllarda çünkü kendisinden çok fazla bahsedilmeye başlandı. Şıhıl mahşi, şıhıl mahşi kelime anlamı olarak dolmaların şahı anlamına geliyor. Gerçekten de bu ismi hak ediyor mu? Bence gerçekten de hak ediyor. Bu yemeğin değişik versiyonlarını Güneydoğu Anadolu mutfağında, Lübnan mutfağında bulmak mümkün. Ama Antakya'ya özgü olanını ve biraz da benim dokunuşlarımla olanını bugün sizin için yapacağım. Gelin şimdi başlayalım. Şıhıl mahşi için gerekli olan malzemelerimiz 1 kilogram kadar kabak kullanacağız. Kıyma, ben orta yağlı dana kuzu karışık kıyma tercih ettim. 1 su bardağı kadar haşlanmış nohutumuz, 2 tane orta boy soğan ince doğranmış, 2-3 diş ince doğranmış sarımsak, 1 tatlı kaşığı kadar domates salçası ve sosu için yaklaşık 1 su bardağı kadar da püre halinde domates. Öncelikle kabaklarımızın dış kısmına çatalla düzgün çizgiler oluşturuyoruz. Bu hem kabağın daha rahat pişmesini sağlayacak hem de güzel bir görüntü verecek bizim için. Normalde kabakların Antakya'da olsaydık çok daha küçük boyutta olmasını tercih edecektik. Fakat burada İstanbul'da olduğumuz için kabaklarımız biraz Antakya'daki kabaklardan büyük olduğu için kabaklarımızı ikiye bölerek hazırlayacağız. İkiye böldükten sonra içlerini normal kabak dolması kadar değil ama yine de mümkün olduğunca içine iç yerleştirebilecek kadar oyacağız. İçeriden çıkan kabaklarımızı kesinlikle atmayalım. Bunlarla daha sonra da yapabilirsiniz. Hemen bu yemekle birlikte de yapabilirsiniz. Mücverde kullanılabilir. Arzu ederseniz kabağı normal bir şekilde kavurup pişirebilirsiniz. Yani özetle kabağı oyduğumuzda çıkan kabak içlerini kesinlikle atmayalım. Hemen kullanmayacaksanız da buzluğunuza koyabilirsiniz. Bir buzdolabı poşetine alıp. Bu şekilde kabaklarımızın içini de oyduktan sonra asıl reçetede kabakların kızartılması söz konusu. Çok fazla yağ kullanmamak için kabaklarımızı kızartma işlemini fırında yapacağız bugün. Kabaklarımızın bu şekilde yağlanıp fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Daha sonra 200 derecelik fırında yaklaşık bir 15-20 dakika aralığında kızarması için fırına yerleştiriyoruz. Daha sonra kıymamızı tavaya alıyoruz. Kıymayı tavaya aldıktan sonra herhangi bir yağ ilavesi yapmıyoruz. Çünkü zaten kıymamız belli oranda yağ içeriyor. Kıymanın kendi yağını iyice salıp kendi kendine kavrulmaya başladığı aşamada baharatlarımızı ilave ediyoruz. Baharatlarımız neler? Karabiber ilave ediyoruz. Pul biber ilave ediyoruz. Bir miktar da kimyon ilave ediyoruz. Bu baharat çeşitliliği tamamen sizin damak zevkinize göre şekillenebilecek bir şey. Tuzumuzu ilave ettikten sonra salçamızı ilave edip kavurma işlemimize devam ediyoruz. Soğanlarımız ve sarımsağımızı ilave ediyoruz. Soğan ve sarımsaklar ölünceye kadar kavurma işlemi devam ediyor. Daha sonra nohutlarımızı tavamıza alıyoruz. Kavurma işlemine devam ediyoruz. En son ocaktan almadan önce çok ince kıydığımız maydanozlarımızı da ilave edip ocaktan alıyoruz. Kabaklarımız fırında gayet güzel bir şekilde kızardılar. Bu zaten kabaklar bir ön pişirme anlamında bu şekilde ya kızartılıyor. Bizim bugün yaptığımız gibi isterseniz siz de daha az yağ kullanarak fırında kızartabilirsiniz. Şimdi şıhıl mahşimizi birleştirme aşamasına geldik. Ön pişirme yaptığımız yani fırında kızarttığımız kabaklarımızın içine kavurduğumuz
iç harcımızı, kıymamızı dolduruyoruz. Bu arada normal dolma yaparken pirinçlerin açılma miktarı düşünülerek biraz gevşek doldurulur. Ama bunda öyle bir şey söz konusu olmayacağı için tam anlamıyla doldurabilirsiniz. Gayet sıkı bir şekilde doldurabilirsiniz. Bütün kabaklarımızı doldurduk. Ben yaklaşık 400 gram kadar kıymayla iç hazırlamıştım. Biraz fazla geldi. Fazla olan kısmını da ayırıp dolaba kaldırdım. Siz yaparken 1 kilogram kabak için 250-300 gram kadar kıyma kullansanız yeterli olur. Şimdi sosumuzu hazırlamak için ocağa geçeceğiz. Evet, sosumuzu da hazırladık. Şimdi kabaklarımızla birleştirip fırına verme zamanı. Bu arada bu yemeğin en eski orijinal halinde aslında domates ya da salça gibi herhangi bir ürün kullanılmıyor. Daha sonradan Osmanlı döneminde domatesin ve salçanın Türk yemeklerine dahil olmasından itibaren aslında salçalı su hazırlanarak fırına verildiği de görülüyor. Böyle bir dokunuş yapmak istedim ve domates püresiyle elde etmiş olduğum domates sosuyla pişirmek istiyorum bugün şığıl mahşiyi. Yani siz kendiniz hazırlarken domates sosu yapmak durumunda değilsiniz. Çok az böyle bir yemek kaşığı kadar domates salçasını sulandırarak kabakların üzerinde gezdirerek fırına verebilirsiniz. Hatta ilk orijinal halinde olduğu gibi çok az bir su gezdirerek de bu haliyle fırına verebilirsiniz. Biz şimdi domates sosumuzu ilave edelim. Hadi şimdi fırına gidelim. Evet, şimdi şığıl mahşiyi fırına alalım. Evet, tam zamanında çıkarttık şığıl mahşimizi. Gayet güzel bir şekilde pişmiş, sunuma hazır. Şığıl mahşimizi bu şekilde yoğurtla servis ediyoruz. Arzu ederseniz sarımsaklı yoğurtla da servis edebilirsiniz. Mozaik Tatlar'ın bu bölümünün sonuna geldik. İzlediğiniz için ve buraya kadar bizi takip ettiyseniz ayrıca teşekkür ederiz. Diğer bölümlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.